Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da sıfırdan bir koltuk nasıl modellenir, kaplaması nasıl atılır bunları en ince detayına kadar sizlere göstereceğim. Videomuza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet dostlarım, ilk başta neler yapacağız? Biraz ondan bahsedelim. İlk başta Blender'ımızın arayüzünü kendimize göre biraz düzenleyelim. Sonrasında modelleme kısmına ufaktan geçiş yapacağız. Şimdi objemizin kenarlarına baktığımız zaman detaylar çok fazla belli olmuyor. İlk başta bunu ayarlayalım. Hemen bu kısımdan yani Viewport Shading kısmından Cavity ve Bold'u seçiyorum ki objemin kenarlarındaki detaylar biraz daha belli olsun. Benim gözler biraz rahatsız olduğu için beyaz modellere fazla bakamıyorum. O yüzden Matcap bölümünden daha böyle koyu tonlarda bir renk seçiyorum ki modellerken daha rahat bir şekilde işlem yapabileyim. Bu işlemi de yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar buradan gizmomuzu da aktif edebiliriz ki objemizin üzerinde gizmomuz gözüksün. Aynı işlemi aslında Edit moda girip de yapmamız gerekiyor. Tab tuşuna basarak Edit moda girdim ve buradan Move komutunu seçiyorum ve T tuşundan artık bunu kapatabilirim. Şimdi bu işlemleri de yaptıktan sonra aslında objemizin üzerinde belki ölçüleri de görmek isteyebiliriz. O yüzden hemen bu kısımdan da Edge Range kısmını aktif edebiliriz. Bu şekilde de objemizin kenarlarında seçtiğimiz zaman görüyorsunuz ölçüler net bir şekilde gözüküyor. Biz tabii ki ölçülü bir şekilde çalışmayacağız ama yine de isteyen varsa bu şekilde aktif edip bakabilir. Bunu şimdilik şuradan kapatalım. Sahnemizin ölçü birimini de ayarlamak istiyorsanız buradan Scan Properties bölümünden hemen Units bölümüne geliyorsunuz. Range kısmından yani uzunluk kısmından santimetre olarak bunu çevirdiğiniz zaman artık objelerinizin kenarında bu şekilde ölçülü olarak santimetre cinsinden de ölçüleri görebiliyorsunuz. Şimdi istiyorsanız ufaktan artık çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Sahnemizdeki bütün objeleri silebiliriz ama küpü bence bırakalım. Küp üzerinden bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Zaten küpümüz seçili ya. Seçimi tersine çevir diyebiliriz. Ctrl I dediğimiz zaman seçimi tersine çevirdik ve buradaki kamera ve ışık objelerini seçmiş olduk ve X tuşuna basarak bunları siliyorum. Onlarla bir işimiz yok. Şimdi referans görseli Blender'ın içine yüklememiz gerekiyor. Bunun için ilk başta front görünüm moduna geçmem gerekiyor. Numeric Pad'den 1'e basarak bu şekilde front görünüm moduna geçtim. Şimdi Shift A tuşuyla yükleyebilirim veya direkt görseli buraya sürükleyip atabilirim. İstediğim gibi yapabilirim. Shift A'ya tıklıyorum. Image bölümünden Background diyeceğim. Hemen buraya geliyorum dosya konumuna. Buradan fotoğrafımı seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi arka plana fotoğrafım geldi. Benim her zaman bir huyum vardır sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman gridin altında modelleme yapmam. Yani X eksenin altında bu şekilde modelleme yapmam. Referans ve küpümü şöyle B tuşuna basarak seçiyorum. G, Z diyerek bunları şöyle biraz yukarı doğru taşıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi küpümü seçiyorum. Artık ufaktan modelleme kısmına geçebiliriz. Şöyle Z ile de wireframe moduna geçelim. İlk başta koltuğumuzun şu kısmını yapacağız. Zaten bu kısmıyla bu kısmı eşit olduğu için yani aynı olduğu için ekstra başka bir şey de yapmamıza gerek yok alt kısmında. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradaki şu fotoğrafı hatta küp de olabilir. Bakalım küpümüz tam merkezde mi? Merkezde. Fotoğrafımızı şöyle tam merkez noktasına doğru getiriyoruz. Gördüğünüz gibi tam orta kısma getirdik. Küpü seçiyorum. Tab ile Edit moda girdim. Z ile de Wireframe'e geçiyorum. 3 ile de yüzeyselleş moduna geçtim. Bunu şöyle G, Z yaparak aşağı çekiyorum. Bunu da G, Z yaparak yukarı çekiyorum. Ctrl R ile tam ortaya bir tane loop attığımı görebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaptık? Tekrar edelim. Ctrl R diyorum. Sonrasında sol butona bir kere tıkladım. Tam ortaya koymak için sağ tuşa bir kere tıklamam yeterli geliyor. 3 ile yüzeyselleş moduna geçtim. Orayı seçiyorum. X'e basarak delete diyerek sildim. Bunu neden yaptık derseniz buna mirror modifier uygulayacağız. Bu kısmı yaptıktan sonra zaten bu kısım aynı olduğu için bir daha ekstra bir şekilde uğraşmayacağız. Şimdi hemen geliyoruz. Buna bir tane mirror modifier atayalım. Modifierler panelinden hemen direkt buraya arama kısmına mirror yazdığımız zaman direkt geldiğini görebiliyorsunuz. Atıyoruz ve karşı tarafa otomatikman geçtiğini görebiliyorsunuz. X ekseninde olduğu için direkt buradan X'i seçtiğimiz zaman bu şekilde gelmiş oluyor. Şimdi bu kısmı seçiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle getirip koyuyorum. Sonuçta burada bir fotoğraf üzerinden modelleme yaptığımız için birebir aynı şekilde olmayabilir. Bazı kısımlarda böyle aşağı yukarı hafif oynamalar olabilir. Bunlar sorun değil sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir döndürme işlemi yapmamız gerekiyor. Burayı mesela farklı yöntemlerle de yapabiliriz. Veya işte değişik bir sürü yöntem var. Mesela ne olabilir? Scale, Shift, Alt ve S'ye basarak bu şekilde Shear kısmıyla açı vererek de bu şekilde yukarı doğru bunu taşıyabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle de olabilir. Bunun kısa yolu biraz uzun gelebilir arkadaşlar. O yüzden şuradan da gösterebilirim diye düşünüyorum. Bakın Shear.
Bunu seçtiğimiz zaman bakın buradan direkt şöyle yapabiliyorsunuz. Biraz taşıdıktan sonra buradan mesela direkt -1 değerini girdiğiniz zaman bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bunu genelde kısa yol tuşu olarak kullanıyorum ama biraz uzun geldiğini biliyorum. O yüzden herkes bunu maalesef kullanamıyor. Hemen şuradan tekrar eski haline getiriyorum. Ctrl, Shift, Alt ve S'ye basıyorum. Bazen böyle direkt sizde bu şekilde olmuyorsa Y tuşuna basabilirsiniz. Buradan 1 yazıyorum ve enterladım. Bunu şimdi şöyle çekiyorum. Extrude Z diyorum. Tekrar Z'ye bastım. Şöyle biraz düzelttik. Scale Z 0 diyerek burayı düz bir hale getirdik. Bunu mesela bir tık daha şöyle hafif dışarı doğru taşıyabiliriz. Bakın burayı bu şekilde halletmiş olduk. Burada clipping özelliğini aktif ediyoruz ki birleşim yerlerinde yani merkez noktalarında ayrılmalar olmasın. Buna bir tane de mesela bevel modifiyeri bu şekilde ekleyebilirsiniz. Kenarlarını biraz daha böyle düzgün olmasını istiyorsanız. Buradaki değeri de biraz arttırıyoruz ve buna bir tane de smooth özelliği atadığımız zaman hemen hemen benzer bir görüntüye kavuştuğunu görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz veya farklı yöntemlerde farklı şeyler kullanabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Buradan da şöyle image editor kısmından open diyerek fotoğrafımızın olduğu konuma gidelim. Ctrl S diyelim. İlk başta şu dosyamızı bir kaydedelim. Şunun üzerine kaydediyorum. Ve bu şekilde artık çalışmamız karşımızda duruyor. En azından buradan da bu şekilde izleyebiliriz fotoğrafımızı. Hatta şöyle yapalım, biraz daha ayarlayalım. Buradaki zaman çizelgesini kullanmıyoruz aslında, kapatabiliriz. Daha mantıklı olur bizim için. Şimdi baktığımız zaman genel olarak güzel bir görüntüye kavuştuğunu söyleyebilirim. Buradaki gerekli detaylı ayarları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela kenarlara daha çok böyle pah vermek istiyorsanız bu şekilde de olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey bizim için yeterli gelecektir. Şimdi tekrar edit moda geçiyoruz. Z ile wireframe'e geçerek şu arka kısmı seçerek biraz bunu şöyle öne doğru taşıyorum. Yani fazla geniş olmadığını zaten görebiliyorsunuz. Şöyle bir şey bizim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bunu ayarladıktan sonra bunun üzerinde nelerimiz var? Ayak kısımları falan var. Ayak kısımlarını da şimdi mi yapsak? Şimdi de yapabiliriz aslında. Onu da ayarlayalım. Buraya bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane ne ekleyeceğim? Plane ekleyebilir. Bunu RX yaparak 90 derece döndürdüm. S tuşuna basarak biraz şöyle küçültüyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir küçülttüm. Bunu şöyle hemen hemen altına gelecek şekilde koyuyorum. Edge Select yani kenar seçim modunda. Bunu da tabii ki 2 tuşuna basarak geçebiliyorsunuz veya buradan da geçebiliyorsunuz. Bunu şöyle taşıyorum. Şöyle getirdim. Bunu da şöyle getiriyorum. Ctrl V ile loop atıyorum. Bunu da mesela şöyle getirdiğimiz zaman hemen hemen benzer bir görüntüye kavuşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Bunu da şöyle getiriyorum öne doğru biraz. Şöyle tekrar bakıyorum. Gayet güzel. Buna şöyle extrude diyerek şöyle bir kalınlık verdim. Bu kalınlığı tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu GZ diyerek modelin içine hafif, çok hafif bir şekilde girecek şekilde ayarlıyoruz. Buna da tabii ki bir tane bevel modifiyerini ekliyoruz. Buradan biraz ayarlıyoruz. Kontrollü bir şekilde, çok fazla değil. Şöyle bir şeyler olabilir ve buna da W'den Shade Smooth özelliğini veriyoruz. Bunun da şöyle merkezini tekrar ayarlıyorum. Edit moda girdim. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle arka kısmına gelecek şekilde koyuyorum. Hatta burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kontrolle birlikte numarik keypad'den 7'ye basarak arkadan görünüm moduna geçebilirsiniz. Bakın bunları bu şekilde koyduk. İkisini seçiyorum. Shift D ile kopyaladım. Şöyle koyuyorum. Space veya F3'e basarak, büyük ihtimal Space'e bastığınız zaman sizde bu özellik açılmayacaktır ama F3'e bastığınız zaman arama kısmı gelecek. Buraya direkt mirror yazdığınız zaman buradan Global X'i seçtiğiniz zaman X ekseninde bunu böyle mirrorlayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle koyduğumuz zaman bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bu objemizin merkezini vesaire ayarlayacağız birazdan. Bakalım üzerinde ekstra yapacağımız başka bir şey bence yok gibi geliyor. Bu şimdilik kalsın böyle. Şimdi şöyle yapalım. Kürsörümüzü ilk başta şöyle merkeze yollayalım. Objemiz seçiliyken bunun merkez noktasını şöyle yapalım. 3D kürsör olarak ayarlıyorum. Ve buna bir tane mirror modifiyer eklediğim zaman bu şekilde karşıya eklemiş olduğumuzu görebiliyorsunuz. Gayet basit ve sorunsuz bir şekilde bunları da hallettik. Şimdi sıra şu oturma kısmına geldi arkadaşlar. Onu ayarlayacağız. Şu ortada bir ayrılan bir kısım var. Hatta onunla ayarlayabiliriz şimdi. Ctrl V ile ilk başta şöyle bir loop atalım. Şöyle getirdim. Scale X0 diyerek bunu şöyle düz bir hale getirdim. Tekrar bir tane daha atıyorum. Bunu da şöyle yanına getirdim. Scale X0 diyerek bunu da şöyle biraz düz bir hale getirdim. Şimdi şöyle biraz yakından bakalım. Burayı alt sağ klik ile şöyle seçiyorum. Alt S tuşuna basarak şöyle içeriye doğru biraz eğdiğimi görebiliyorsunuz. Bakın burayı da bu şekilde hallettik. Ama bunu mesela ilerleyen kısımlarda yapabiliriz veya şimdi de olabilir. Hiç fark etmiyor. Tamamen bize kalmış bir şey. Şöyle biraz kendimize göre ayarlayalım. Bakın böyle biraz ayarlıyorum. Tabi buralarda biraz sorunlar falan olabiliyor. O yüzden buraları biraz şöyle düzenlememiz gerekebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çok fazla etkilememesi adına. Bundan ilerleyen kısımlarda falan da ayarlayabiliriz. Veya mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şu işlemler var ya, bunları şöyle geri alıyorum. Bakın burada biz bir mirror işlemi uyguladıydık ya. Buradaki clipping'i kapatalım.
Bakın burayı alt sağ klik ile seçtim. Biraz şöyle içeri taşıyorum. F'ye basarak bakın burada bir yüzey oluşturdum. Bunu şöyle artık birbirine çok fazla temas etmeyecek şekilde biraz şöyle arada hafif boşluk kalacak şekilde bıraktığımız zaman hemen hemen aynı görüntüyü bu şekilde oluşturduğumu görebiliyorsunuz. Bakın bu da bir diğer mantıklı bir yöntem olarak bence olabilir. Şimdi oturma kısımlarını ufaktan yapmaya geçelim arkadaşlar. Şuradaki yüzeyi kopyalayabilirim. Sonrasında bunu P'ye basarak selection diyerek ayırdım. Bunun mirror var. Bunu kaldıracağım. Şimdilik bundan mirror kullanmayacağım. Şimdi edit moddayım arkadaşlar. Bunu şöyle uzatıyorum olabildiğince. Yani koltuğun geleceği yerlere bir referans almam gerekiyor. Bunu biraz şöyle yukarıya taşıyalım. Burada 3 parça şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi loop atarak bunu 2 parçaya böldüm bu şekilde. Şimdi yüzey selection modunda bir tane parçasını alarak P'den selection diyerek ayıracağım. Diğerlerini silebilirim. Pardon, yanlış şey sildik. Bu artık bizim koltuğumuzun şu oturacağı kısım oluyor arkadaşlar. Şimdi ayarlayalım. Tekrar bunu şöyle zemine oturtuyorum. Extrude diyerek bunu şöyle belli bir miktar şöyle getirdim. Bunları ilerleyen kısımlarda tekrar ayarlayabiliriz. Çok sorun değil. Şöyle getiriyorum. Hatta bunu şöyle kenar noktasına getirip ayarlarsak bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle olabilir. Buradaki bevel'ı kaldıralım. Sonrasında W'ye basarak buradan Shade Float diyor. Float artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Ctrl 3'e basarak buna bir subdivision uyguluyorum. Hatta kat sayısını 4'te yapabiliriz. Bence daha mantıklı geliyor. Ctrl R'ye basarak şimdi loop atalım ki kenar noktalarını şöyle biraz ayarlayalım. Scale X yaptık. Bu sefer de 2 tane atarak Scale Z diyerek yukarıya doğru ayarlıyoruz. Bu sefer de şöyle Scale Y yaparak kenar noktalarını ayarlıyoruz. Şimdi kenarlara baktığımız zaman biraz keskinimsi bir yapı ama çok fazla da değil. Şimdi şuraları mesela biraz içeri taşıyorum. Aynı şekilde bu kısımları da şöyle seçiyorum tekrar. Scale X diyerek bunları da X eksenini biraz taşıyorum. Ve aynı şekilde burayı da mesela burayı da seçiyorum. Scale Z diyerek biraz da buraları ayarlıyorum. Bu kısımları biraz kendimce ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi kenar noktalar bir tık sert yapıda diğer kısımlara nazaran. O yüzden buralara biraz daha özen gösteriyoruz. Şimdi şurayı seçelim. G, Z diyerek burayı mesela aşağı çekiyorum. Mesela burayı seçtim. Burayı da biraz içeriye doğru taşıdığım zaman bakın burayı biraz daha böyle pahlı bir yüzey tarzında yaptığımı görebiliyorsunuz. Buradaki yüzeyde zaten benzer bir yapıda olduğunu görebiliyorsunuz. Buralarda mesela biraz aşağılara çekebilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Bakın biraz daha aşağı çektim. Ve bu şekilde bir görüntümüz olmuş oldu. Burayı da mesela istiyorsanız biraz şöyle çekin. Buralarda da ufak tefek böyle ayarlamalarla aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ortaya Ctrl R ile bir loop atıyorum. Ctrl B dedim. Şöyle bir bevel işlemi uyguluyorum. Mouse'umun tekerini bir kere ileri döndürdüm. Ortaya bir segment atmış oldum ve enter'lıyorum otomatikman. Şimdi Ctrl Eksi diyerek seçimi bir tık geriye alıyorum. Bu sefer ne olmuş oldu? Kenarları bıraktı, içeriye doğru gittiği için sadece bu ortayı seçmiş oldu. Burada Alt S kombinasyonu ile şöyle içeriye doğru bir scale işlemi uyguluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi benzer bir yapıda bir işlem yaptığımızı görebiliyorsunuz. Tabii ki burada işlemleri yaparken kenarlarda falan hafif bakın böyle deformasyonlar olabiliyor. O yüzden mesela bunlar şöyle yapabilirsiniz. Oralardan da tekrar ekstra şöyle çok bozulmaması adına biraz daha şöyle looplar atabilirsiniz. Tekrar yaptığımız zaman bakın bir sorun olmadığını görebiliyorsunuz. Şöyle bir işlem yaptığımız zaman benzer bir görüntü olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Orta kısımların biraz daha böyle pofuduk tarzda olduğunu görebiliyoruz. Mesela onları da ayarlayabiliriz. Mesela şurayı da seçelim. Bakalım ekstra başka bir yer seçmedik. G, Z diyerek bakın buraları biraz daha yukarı taşıyabilirsiniz. Bunun gibi. Veya direkt yüzey selection modunda da şöyle taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen size kalmış bir şey. Mesela şöyle yapalım. Şu kısmı da şöyle seçebilirim bence. Bakın burayı seçtiğimiz zaman yukarı taşıyorum. Biraz daha orta kısımlarda böyle pofuduk bir yapısının olduğunu artık görebiliyorsunuz. Bunun tekrar şöyle merkezini ayarlıyorum. Shift D ile kopyaladım, yanına koyuyorum. Kopyalıyorum, yanına koydum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu da gayet pratik bir şekilde yapabildiğimizi görebiliyorsunuz. Çok öyle aman aman bir detay olmadığını zaten görüyoruz. Ama kanallarında mesela şey var. Ne derler onun adına? Dikiş tarzı izler var. Onu da mesela istiyorsanız yapabiliriz. Mesela nasıl yapacağız gösterelim. Şimdi buradan bir tane model aldım, kopyaladım. Ctrl A ile onun modifiyerini onayladım. Edit moda geçiyorum. Buradan o kenar noktaların nereden gideceğini ilk başta seçmem gerekiyor. Burada biraz şöyle kabaca alabilirim. Şuradan ve şuradan alıyorum. Hatta burada şöyle yapalım. Ölçüleri de şuradan kapatalım. Yanlış yer yaptık. Şimdi şu kenar bence bir tık daha ayarlayalım. Tam buradan değil de şu kısımdan bence alabiliriz. Bakalım hemen hemen eşit olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi Shift D ile buradaki kenarları kopyaladım. Buradan P'ye basıyorum ve sonrasında selection diyerek bunları ayırdım. Bu asıl objenin artık bir işim kalmadı. Bu objem seçiliyken hemen buradan obje menüsünden hemen buradan convert diye bir kısım olması gerekiyor.
İster buradan yapın, ister W'ye basarak buradan gelen menüden de bunu curve haline çevirebilirsiniz. Şimdi slash diyorum, diğer gizlemiş olduğum modellerde karşıma geldi. Hala buradaki o curve'e çevirdiğim kenar objeleri seçili. Buradan hemen curve'ün kendi menüsüne geliyorum. Geometri kısmından hemen buradan dip kısmından buna şöyle biraz kalınlık verdiğim zaman bakın kenarlara bu şekilde izleri de halletmiş olduk. Buradan hafif bir kalınlık verdiğim zaman kenarlara da bu şekilde o desenleri vermiş olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bakın gayet ince bir şekilde oldu ve gayet de güzel oldu. Bu işlem benim için okeyse, yani tamamsa tekrar W'ye basıyorum. Tekrar Convert menüsünden bunu mesh haline çevirerek artık buna mesh haline çevirmiş oluyorum. Bu objemin üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapmayacaksam bunu da mesela Ctrl A ile onaylayabilirim. Ben genelde bu tarz modellerin son olarak bir tane yedeğini almayı tercih ediyorum. Shift D ile yedeğini aldıktan sonra M'ye basıyorum. Yeni bir collection oluşturalım. Mesela yedekler adında. Shift 2 diyerek onu gizleyelim. Ctrl A ile onayladım. Hemen geliyorum. Şu iki objeyi seçeceğim. Seçemiyorum. Seçtim. Ctrl J diyerek bunları da tek parça haline getirdik. Şimdi Shift D ile kopyalıyorum. Şöyle koydum ama ondan önce bunu biraz daha şöyle taşıyalım. Şöyle yanına koyuyorum ve bir tane daha kopyalayarak şöyle yanına koyduğumuz zaman bunları da bu şekilde halletmiş olduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları da ayarladık. Sıra neye geldi? Arkadaki yastık kısımlarına geldi. Ufaktan onları da ayarlayalım isterseniz. Normalde bunun arkasını da kapatabilirdik ama aklıma gelmedi, sonradan geldi aslında. İstiyorsanız tabii ki siz kapatabilirsiniz bunun arkasını. Mesela nasıl yapabiliriz diyorsanız şöyle yapın. Mesela Ctrl R ile loop atıp şöyle yapabilirsiniz. Burayı mesela şuradan otomatikman silip yapabilirsiniz veya direkt buraya da getirebilirsiniz. Yani şöyle diyelim. Şurayı sildim ya, bakın extrude diyorum. Şöyle geldim, gelemedim. Ama şöyle yapalım. Buradaki bevel'ı bir kapatalım ve mirror'ı da kapatalım. Mesela extrude diyorum. Şöyle geldim. Ama bizim extrude'da niye çalışmadı? Gerçi bunu biz açmıştık diye hatırlıyorum ama niye kapanmış anlamadım. Şöyle geliyorum, üzerine koydum bakın. Bu şekilde. Sonrasında hepsini seçiyorum. M'den by distance diyerek üst üste gelen vertexleri de sildim. Bu şekilde biraz böyle tek parça haline getirmiş olduk burayı, gördüğünüz gibi. Bakın herhangi bir şekilde bir sorun falan yok. Tekrar aktif ediyoruz. Ve bu şekilde bir görüntüyü de istiyorsanız yapabilirsiniz ama ben bu kısmı çok yapmayacağım arkadaşlar. Yani arka kısmı çok yapmayı istemiyorum. O yüzden burayı ben düz yapacağım. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde halledebilirsiniz, bırakabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka kısmı gözükmediği için, yani render'da falan alacağım zaman da gözükmeyecektir büyük ihtimal. O yüzden arka kısmı ben yapmayacağım. Siz istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi bu kısımları biraz daha ayarlayalım isterseniz arkadaşlar. Burada mesela Scale Z diyerek bunları biraz daha şöyle hafif inceltebilirim. Şöyle biraz daha aşağı doğru çekiyorum. Bir tık daha böyle incelttiğimizi görebiliyorsunuz. Mesela şu kısımlar belki bir tık daha yukarı taşıyabiliriz. Hafif biraz daha uzun olması bizim için bir sorun teşkil etmeyecektir. Şimdi sıra neye geldi? Arkadaki yastık kısımlarını onlara ayarlayalım. Şimdi bir tane objeyi seçelim. Yani şuradaki minder kısımlarından cursor oraya çağırıyorum. Yani Shift S menüsünden cursor'da slash diyorum. Shift A'dan bir tane küp ekliyorum. Şöyle üstten görünüm moduna geçiyorum. Scale yapıyorum. Biraz daha şöyle küçültüyorum. Şöyle arka kısma gelecek şekilde koyuyorum. Front görünüm modunda da şöyle koyuyorum. Tekrar şöyle şu kısmı biraz aşağı doğru çekiyorum. Yapısal olarak çok fazla kalın değil tahminime göre. O yüzden bunu biraz daha şöyle inceltiyorum. Şöyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Tekrar bakalım. Bir tık daha şöyle yukarı doğru taşıyorum. Şöyle bir şey hemen hemen işimizi görür diye tahmin ediyorum. Bir tık daha şöyle küçültebiliriz. Evet, genel olarak böyle bir şey bizim işimizi görecektir diye tahmin ediyorum. Slash'a bastım, diğerlerini gizledim. Şimdi ilk başta bunun şöyle bir merkezini bir ayarlayalım. W menüsünden tekrar edit moda girdik. Buna şimdi şöyle 20 tane loop atıyorum. Şöyle de 20 tane loop atıyorum. Şöyle de 10 tane loop atıyorum. Yani bunu parçalara bu şekilde bölmüş olduk. Modifiyerler bölümünden mesela buna bir, aslında modifiyerler değil de fizik bölümünden buna bir tane ne atayalım? Cloth, yani kumaş özelliği atayabiliriz. Burada mesela buna bir kumaş özelliği vereceğiz. Şimdi Quality Step kısmını mesela 10 yapabiliriz. Biraz daha böyle hassas ve daha güzel bir hesaplama yapması için 10 yaptık. Aşağı doğru geliyoruz. Basınç kısmını aktif ettik. Mesela şimdilik 2'de kalsın. Bu basınç sistemine şişerek bir kumaş özelliği kavuşturacak. O yüzden bunu böyle yapıyorum. Aşağı geldiğimiz zaman mesela buradan fizik sistemlerinden, buradan gravity yani yer çekimini kapatalım ki animasyonumuzu oynattığımız zaman burada aşağı doğru düşme olmasın. Hemen buradan kapattığımız zaman çizelgesini şöyle açalım. Tekrar timeline diyoruz. Oynattığımız zaman bakın direkt yastık gibi şiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Ctrl 2 ile buna subdivision uyguladığımız zaman gayet mükemmel bir yastığa benzediğini görebiliyorsunuz. Burada mesela adım sayılarını falan ayarlayarak daha böyle farklı şeyler de elde edebilirsiniz. Mesela 10 yaptık.
20 yaptığımız zaman hesaplamayı bir tık daha iyi yapıyor. Mesela 1 yapalım. Şöyle başa dönelim. 1'de de bu şekilde gözüküyor. Tekrar şöyle 20 yapıyorum. Adım sayısı yani quality step kısmını arttırdığımız zaman mantıken daha böyle hassas bir ayarlama yapıyor. Mesela buradan basınç kısmını 5 yaptım. Tekrar şöyle başa geliyorum, oynatıyorum. Bakın bu şekilde şiştiğini görebiliyorsunuz. Bunları da kendinize göre deneme yanılma yöntemleriyle bulabilirsiniz. Bakın mesela daha düşürdüğüm zaman basınç daha az olduğu için şekli daha az bir şekilde değişiyor. Mesela 50 yaptığım zaman balon gibi şiştiğini görebiliyorsunuz. Bunları da kendinize göre bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bizim için burada 2 ile 3 arası bence yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. 2 yaptım. Tekrar şöyle geliyorum. Baktığımız zaman gayet tadında ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bundan da yine bir tane yedek alıyorum. Bundan hemen buradaki yedekler klasörüne atıyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi modifiyerler bölümüne gelerek buradan Cloth özelliğini buradan Apply diyerek onaylıyorum. Artık bunun kumaşı kalıcı hale geldi. Bir tık daha şöyle hafif inceltebilirim. Gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Smooth özelliğini atadığımız zaman gayet mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun kenarlarına hemen ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir şey geçiyor böyle. Ne derler? Dikiş izi var. Onu da ayarlayalım. Şimdi şu kısmı seçiyorum. Aynı şekilde şurayı da seçiyorum. Yani hem arkalı hem önlü seçiyorum. Buralarda seçip de yapabilirsiniz ama bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmiyor bu kısımda olduğu zaman. Bunlar tabii ki siz istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle seçelim. Şurayı da seçiyorum. Yanlış mı seçtik? Şöyle gelen bir kısım var. Sonrasında böyle de geliyor ama ben dediğim gibi bu kısımlar çok yapmayacağım ama yapsak mı bilemedim. Şurayı da şöyle seçelim istiyorsanız. Aşağı doğru geliyoruz. Aşağıdan da şuradan itibaren seçebiliriz. Şöyle seçiyorum. Buraya geldik. Burayı seçiyorum ve bakalım bu nereden geliyor. Şöyle geliyor. Bakın burayı seçtik. Shift D tuşlarıyla bunları seçiyorum. Tekrar P'ye basarak Selection diyerek bunları ayırdım. Şimdi şunu bir gizleyelim. Bunu seçiyoruz. Hemen bunu W menüsünden yine Convert'ten bunu Cursor haline getirdim. Cursor'ın kendi menüsünden buradan 0.1 tarzında bir kalınlık veriyorum. Çok fazla değil gördüğünüz gibi. Tekrar slash diyorum. Pardon Alt H diyecektik. Yanlışlık oldu. Şöyle yapalım. Tekrar seçelim. Tamam. Bakın görmüş olduğunuz gibi kenarlara da bu şekilde bir özellik verdik. Bunları da bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela 0.2 de olabilir. Gördüğünüz gibi tam yazamadım değil mi? 0. Benim kapanmış. 0.2 diyelim. Evet 0.2 bir tık daha mantıklı geliyor. Bunu tekrar şimdi seçelim. W menüsünden bunları ne yapalım? Bunları tekrar buradan mesh haline çevirebiliriz. Bunlarla birlikte Ctrl J dediğimiz zaman bu hale geldi. Tekrar Smooth özelliği verdiğimiz zaman gayet mükemmel bir yastık olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde kendinize göre kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tekrar slash diyorum ve buraya yastığımız geldi. Shift D ile kopyalıyorum. Yanına koydum. Shift D ile kopyalıyorum. Yanına koydum. Biraz şöyle hafif genişletebilirim. Bakın gayet mükemmel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Belki bunlara şöyle biraz açı verebiliriz. R tuşuna basarak biraz açı veriyorum. Bir tık daha şöyle öne doğru taşıyorum. Bakın gördünüz mü? Gayet mükemmel ve tadında oldu. Şimdi burada biraz daha şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela buradan Sculpt moduna geçerek bunların yüzeylerinde biraz oynamalar yapabiliriz. Bakın Blender'ın 4.3'tü galiba. Aynen 4.3 menüsünde biraz değişmiş buralar. Baya değişmiş görüyorsunuz. Normalde T'ye bastığımız zaman buradan falan seçiyorduk ama artık buraya gelmiş. Yani bence güzel olmuş ama ben tabii ki bu kısma çok alışamadım. Çok da anladığım bir şey olmadığı için benim. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Şöyle Ctrl Z diyelim. Buradan kullandığım bir tane fırça vardı. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Nasıl bulacağım onu. Zerre bir fikrim yok. Mesela Cloth veya hepsini diyoruz. Niye hepsi geliyor ben anlamadım. Yani Cloth'ta mesela bir tane vardı benim kullandığım ama hangisiydi bilmiyorum. Cloth Filter büyük ihtimal bu kısımdaki bölüm olabilir mi? Yok bu değil. Normal direkt bizim bir Cloth olarak kullandığımız vardı. Ama hangisi onu bilmiyorum işte sıkıntı orada. Bu neymiş? Bu ne işe yarıyor bakalım bir. Yani bilemedim ne işe yaradığını tam anlamadım desem yeridir. Ha bak bu güzelmiş bak. Ya bunlar baya güzelmiş. Bu fırçalar yeni mi geldi acaba hiç bilmiyorum. Ben dediğim gibi çok fazla kullanmadığım için güzel baya beğendim bunları. Biraz modelin içinden geçiyor ama olsun güzel. Peki etkisini biraz daha şöyle düşürsek. Evet bakın böyle biraz daha güzel. Üzerlerinde hafif şöyle oynamalarla. Hani o girinti çıkıntı muhabbeti falan var ya bir tık onları da bu şekilde yapabiliriz bence. Etki alanını bir tık daha şöyle düşürüyoruz. Bence hani böyle biraz daha güzeldir diye tahmin ediyorum. Tabii siz istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz veya yapmayın. Size kalmış bir şey. Mesela şöyle yapın. Edit moda girdikten sonra mesela şöyle belli yerlerini seçtikten sonra tabii ki buradan da Proportional Editing'i aktif edin. Biraz şöyle hafif oynamalar yapabilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Mesela burada da böyle biraz daha farklı bir görüntü olmuş oldu. Gördüğünüz gibi.
Kenarları seçip bir tık daha şöyle hafif taşıyabiliriz. Gibi yani tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde de istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunda mesela yüzeyinde çok fazla öyle girinti bozuntu olmadığı için mesela bunu da öyle yapmamıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Edit modda hafif düzenleyerek bizim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Bunu da şöyle yanına tekrar koyalım. Tekrar edit moda girelim. Mesela burada da şöyle biraz taşıyalım. Şurayı biraz aşağı çekebiliriz. Başka şurayı biraz taşıyalım. Bunun dışında şurayı biraz taşıyorum. Şurayı mesela bir tık yukarı taşıyabiliriz gibi yani. Şurayı mesela bir tık daha aşağı taşıyorum. Yani böyle bir şey olabilir. G, Z, Z diyerek bunları da hafif biraz modelin içine çok hafif bir şekilde girecek şekilde ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde olabilir. Evet, genel olarak bu kısımda da arkadaşlar sizlerle birlikte bunları ayarladık. Son olarak da şunlardan aslında kopyalayıp direkt yana koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle dön dersek, biraz şöyle küçülsek, biraz da şöyle x ekseninde daraltsak herhalde olur diye düşünüyorum. Scale ZZ diyelim. Scale YY diyerek biraz da y ekseninde daraltıyorum. Şöyle koyabiliriz mesela. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Şimdi bunları mesela edit modda biraz düzenleyelim. Şu arka kısım mesela biraz daha şöyle oturaklı olabilmesi açısından söyleyemedim, oturaklı olabilmesi açısından biraz daha şöyle ayarlayabiliriz. Şöyle biraz daha taşıyorum. Mesela şu kısmı biraz daha şöyle içeriye hafif gelecek şekilde taşıyabilirim. Şurayı da mesela biraz daha dışarı taşıyalım ki içine girmesi modeli. Şöyle ayarlayabiliriz. Şurayı da mesela biraz ayarlıyorum. Burayı da mesela y ekseninde biraz dışarı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde hallettik. Bunu da kopyalıyorum. Şöyle getirdim. Bunu da W'den Mirror'dan X eksenine döndürüyorum. Ve şöyle bunu da buraya koymuş olduk. Gayet güzel. Evet, şimdi sırada neyimiz kaldı sevgili arkadaşlar? Küçük yastıklarımız falan var. Onları da koyabiliriz. Onları da yapabiliriz. Şimdi istiyorsanız onları ayarlayalım. Şimdi yine buradan Add Cube menüsünden şöyle benzer yapılarda ekleyebiliriz. Bunların yapısı biraz daha kare yapıda olduğu için görüyorsunuz. Bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunların da kalınlığını şöyle bir şey olarak ayarlayabiliriz. Şöyle yine 20'ye 20 yapabilirim diye tahmin ediyorum. Buradan da 10 tane ekleyelim şöyle. Bu kalınlık belki bir tık fazla gelebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz incelteceğim. Şöyle tekrar scale işlemini uygulayalım. Hemen geliyorum. Buna da buradan değil tabii ki. Elim niye buraya gidiyor bilmiyorum. Buna da bir Cloud özelliği atayalım. Şimdi tabii ki animasyonumuzu şöyle birinci frame almamız gerekiyor. Buradan tekrar adım kalitesini 20 yapıyorum. Eğer işlemciniz çok iyi değilse 5-6 arasında da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Basıncı da buradan yine 2 civarına getiriyorum. Yine yer çekimini bu obje için kapatacağım. Tekrar şöyle bir oynatalım. Gördüğünüz gibi Ctrl 2 ile Subdivision uyguladığımız zaman gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle tekrar durduralım. Bu aradaki ayarları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle yapıyorum. Biraz daha şöyle bir şey daha yapabiliriz bence. Şu ortadaki edge'lerden bazılarını şöyle biraz silelim. Şunları seçip X'e basıp siliyorum. Tekrar bir hesaplatma yapalım. Bakın biraz daha sildiğimiz zaman bir tık daha iyi gibi duruyor. Böyle olabilir. Baktığımız zaman bunların da kenarında büyük ihtimal yine o izlerden falan vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle getirip bırakıyorum. Bakalım kenarlarda biraz daha silme işlemi yapabiliriz diye düşünüyorum. Buraları bir silelim. Bakalım şöyle bir seçip silelim. Şöyle 2 tane bıraksak herhalde bizim için yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Acaba nasıl olacak? Tekrar bir oynatalım. Evet, bir tık daha böyle iyi. Şöyle biraz daha uzaklaşalım. Evet, bakın kenarlar gayet düzgün bir şekilde oldu. Bunları biraz böyle deneme yanılma yönteminden kendinize uygun olan açılarda bulmanız gerekebiliyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde biraz uğraştırıcı olabiliyor ama sonuçta uğraşmadan da bir şeyler olmuyor. Şimdi ben bundan bir tane yedek alacağım. Elimde bulunması açısından onu hemen şöyle gizleyelim. Bunu seçiyorum. Ctrl A'dan hemen geliyorum. Cloud özelliğini onayladım. Bunu yukarı taşıyorum. Alt H dedim. Bunu da bilerek yaptım. Bunu biraz daha şöyle genişleteceğim. Şöyle birinci frame'e geliyorum. Biraz daha genişlettim. Scale işlemini uyguluyorum. Tekrar oynatıyorum. Bu da şu ortadaki biraz daha geniş olan var ya. Onun için kullanacağım büyük ihtimal bunu. Bakalım nasıl olacak bir görelim. Bakın bu da çok güzel bence. Gayet de güzel oldu. Bunu da tekrar Ctrl A ile onaylıyoruz. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Yani aslında bundan da direkt şöyle biraz genişleterek yapabilir miyiz? Yapabiliriz bence. Çok da fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunun hemen şöyle Ctrl A ile modifiyerinde onaylayalım. Bunun kenarında mesela bir çizgi tarzında bir şey yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Şurayı seçip mesela Alt E'den ikinci seçenekle şöyle bir onaylayabiliriz. Daha doğrusu extrude işlemi yapabiliriz. Ama ondan önce bence şey yapalım. Bunun bir modifiyeri vardı ya, onayladıydık ya, onaylamadan önce yapalım. Şu orta kısma şöyle bir bevel işlemi yapacağım ama ondan önce bir Ctrl V ile loop atıyorum. Şöyle geldim, bir tane bevel işlemi yapıyorum. Alt E'den ikinci seçenek ile şöyle bir çıkıntı verdiğimiz zaman bakın bunu da halletmiş olduk.
Bu şekilde de olabilir. Tamamen tercih size kalmış bir şey. Share Smooth dediğimiz zaman bakın bunu bu şekilde halletmiş olduk. Veya direkt dışına çizgi olarak da yapabilirsiniz. Biraz önce burada yapmıştık ya. Bence öyle yapmak bir tık daha mantıklı geliyor arkadaşlar ya. O yüzden ben de öyle yapacağım. Ctrl A ile bir onaylayalım. Tekrar yakınlaşalım. Şurayı seçiyorum. Shift D ile kopyaladım. Yine P'ye basarak Selection diyerek ayırdım. Bunu seçiyorum tekrar. W menüsünden bunu Convert diyerek bunu cursor haline getirdim. Hemen geliyorum. Buradan tekrar 0.2 değerini giriyorum. Bunda mesela 0.1 de ideal olabilir bence. Çok fazla büyük yapmaya gerek yok. Tekrar bunu Convert'ten tekrar Mesh'e döndürüyorum. İkisini Ctrl J ile birleştiriyorum. Ve Shade Smooth dediğimiz zaman gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Scale X diyerek biraz daha şöyle genişlettim. Hatta bunun kenarlarını biraz düzenleyelim bence. Proportional Editing'i de aktif edelim. Biraz daha şöyle açalım. Bir tık daha böyle bilmiyorum. Kenarlarının diğer modellere göre biraz daha şöyle düz bir yapıda olduğunu görebiliyorum. O yüzden bunu biraz daha şöyle düzenledim. Tekrar Alt H diyorum. Tekrar slash tuşuna basarak diğer modelleri de sahneme getirdim. Bunları da artık sahnemde istediğim gibi yerleştirebilirim. Şöyle getiriyorum. Hatta şöyle üstten görünüm moduna geçeyim. Burada mesela 2 tane varmış. Bir tane şöyle koyabilirim. Görüyorsunuz. Hatta bunu biraz şöyle döndürelim. Şöyle koyabiliriz. Bir tane daha kopyalıyorum. Onunla şöyle koyacağım. İçlerine falan girebilir. Sıkıntı değil. Onları ilerleyen kısımlarda birazdan düzenleyeceğim. Bunları kopyalıyorum. Şöyle getirdim. Bunları da tekrar şöyle Space tuşuna bastım. Veya F3'ten de siz açabilirsiniz. Hemen buraya Mirror komutunu giriyorum. Bu şekilde bunları da getirdim ve şöyle koydum. Son olarak ortada bir tane büyük var. Görüyorsunuz. Onu hemen şöyle getirdim. Ortaya koyuyorum. Bunu da mesela bir tık şöyle yukarı doğru taşıyorum. Şöyle olabilir. Bunu da mesela biraz daha şöyle döndürebilirim. Şöyle getirip bunu da şöyle ortaya koyabiliriz. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bayağı da güzel oldu. Bayağı hoşuma gitti. Şimdi şöyle biraz yakınlaşalım. Bunların içine giren kısımlar var. Şimdi onları biraz düzenleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Edit moda giriyoruz. Şu kısımları seçiyorum. Proportional Editing aktifken şöyle biraz bunları geriye doğru çekiyoruz. Çok fazla öyle hani içeri girmesinde bir sıkıntı yok ama istiyorsanız biraz şöyle düzenleyebilirsiniz. Bakın burayı biraz daha şöyle dışarı taşıdığımız zaman hafif böyle sanki ezilmiş gibi bir görüntüde bizleri karşılıyor olacak. Onun dışında başka neresi var? Şu kısım var mesela. Şurayı da bir tık dışarıya doğru şöyle çekebilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Gayet de güzel oldu. Son olarak da şurada biraz hafif düzenleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şurayı biraz seçiyorum. G Shift Z diyorum. Yani Z ekseni hariç taşı diyeceğim. Şöyle koyduğumuz zaman gayet de güzel oldu. Burayı da aynı şekilde biraz seçiyorum. Hatta üstten de biraz seçelim. Burayı da biraz şöyle taşıyorum. Arka kısım mesela biraz dolgulu olması açısından ayarlayabilirsiniz. Şöyle seçip burayı mesela biraz daha taşıyabiliriz gibi. Böyle ayarlar yapmış olabilirsiniz. Bunu biraz daha şöyle dışarı doğru taşıyorum. Şunları biraz daha ayarlayalım. Bence şöyle iyidir. Evet. Şimdi ekstra olarak bakalım ne var. Şu kısımda ayarlayabiliriz. Biraz daha şöyle çekiyorum. Ama ondan önce şöyle yapalım bence. Şuradan da seçip şöyle eşit bir şekilde taşıyabiliriz bence. Şurayı da biraz dışarı doğru taşıyorum. Evet, güzel. Bunları mesela şöyle seçelim. Biraz daha zeminin yani aslında koltuğun hafif içine girecek şekilde koyabilirsiniz. Bunu da mesela biraz taşıyorum. Şu alt kısımları biraz daha seçerek biraz daha aşağı doğru taşıyorum. Gayet mükemmel ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Mükemmel. Evet, Ctrl S diyerek projemizi kaydettik. Burada son olarak şunun da kenarına mesela bir dikiş izi tarzında bir şeyler koyabiliriz istiyorsanız ama yani bilmiyorum, çok da hoşuma gitmedi, o yüzden ben koymayacağım ama siz istiyorsanız koyabilirsiniz. Buradan mesela kopyalayarak direkt siz de biliyorsunuz nasıl koyacağınızı gösterdim. Koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Belki ilerleyen kısımlarda koyabiliriz. Bilemiyorum. Şimdilik aklımda öyle bir plan yok. Evet dostlar, bu videoyu burada bitirelim istiyorsanız bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.